Herkese merhabalar. Oha, çok değişik bir açılış yaptım. Herkese merhabalar. Bu şu an çektiğim ikinci video. Hemen hızımı alamayıp devam edeyim. Birkaç video daha aradan çıkarayım diye düşündüm. Hangi aydayız? Temmuz ayında okuduğum kitaplar videosuyla karşınızdayım. Hem kitaplar hem de izlediklerim, film, dizi, bir kitap, bir dizi olarak şimdi size anlatmaya başlayacağım. Şimdi dilerseniz hemen videoya başlayalım. Bu ay okuduğum kitaplar fena değil, idare eder ve okumama katkısı bulunan kitap yurdu indirimleri için de çok teşekkür ederim. Biliyorsunuz Kitaplığı'nda Can Yayınları ve Pegasus indirimi vardı. Pegasus'tan Allah ne verdiyse aldım ve çoğunlukla bu ay Pegasus okudum. Farkındaysanız kitap yorumları hep Pegasus. İlk okuduğum kitap Conor Franta'nın yazmış olduğu Yapım Aşamasında isimli bu kitap. Kitabın kapağını çok beğendiğim için aldım ve Conor Franta yani bu kitapta bir YouTuber'ın anlatıldığı için aldım ama kitabın içerisinde YouTube'a dair hiçbir ipucu ya da anlatım bulunmuyor. İşte sadece Los Angeles'a gittim. Çok takipçim boldan öteye geçmiyor açıkçası kitap. Conor Franta booktuber olduğu için kendisine yazdırılmış. Ama o yaştaki bir çocuğa göre çok böyle değişik bakış açısı var. Yani bir yetişkin gibi, 40 yaşındaki biri gibi gerçekten size bu kitapta tavsiyeler veriyor. O yüzden değişikti ve kitabın diğer ilgi çekici kısmı fotoğrafları için açıkçası aldım bu kitabı. İçerisinde gerçekten çok güzel fotoğraflar var ve bu fotoğraflar aslında Conor Franta'nın Instagram'ında da yer alan fotoğraflarmış. Ve bir de kapağı için almıştım. İlk olarak okuduğum kitap buydu. Bu ay izlediğim ilk dizi seneler sonra hayranlarıyla buluştu diyelim artık. O da Blue TV sayesinde izliyoruz. Behzat Ç'nin 4. sezonu. Ya 40 dakikaydı, fazla değildi yani. Türk televizyonlarında biliyorsunuz diziler 2 saat falan. Reklamlı oluyor size 3,5 saat. Blue TV'de reklamsız direkt izliyorsunuz ama 40 dakikalık normal yurt dışındaki Amerika dizilerinde ki gibi dizi süresi kısaltılmış. 40 dakikaydı ama size şöyle söyleyeyim, gerçekten dizinin sevenlerindenseniz diziyi özlediğinizi fark ediyorsunuz ve her saniyesi aksiyon ve o kadar sene geçmiş aradan günümüzün siyasi olaylarına, günümüzün gündelik böyle bilinen popüler olaylarına da değinilmiş. O yüzden çok güncel bir dizi şu an için. Yani pek fazla yorum yapmak istemiyorum. Blue TV'niz yoksa bence edinin derim. Çünkü Behzat Ç. için satın alınır bence. Çok heyecanlı. Gerçek söylüyorum. İnanılmaz, her saniyesi entrika ve dizi bitince dedim ki daha yeni ısınmıştık. Nasıl biter? 40 dakika çok az gerçekten ama idare eder. Haftada bir bölüm yayınlanıyor. Bu ay okuduğum diğer bir kitap ise yine Pegasus'lardan devam edelim. O da John Green'in yazmış olduğu Aynı Yıldızın Altında isimli kitap. Bu kitabı en son okudum. John Green'in diğer kitaplarını okudum. İşte Kağıttan Kentler, İlk Aşk, 15 Başarısız Deneme, Alaska'nın Peşinde. Evet, geriye de bu kalıyor. En son bunu bıraktım. Çünkü birçok kitap okuyucu ve bu kitabı okuyanlar John Green'in açık ara en iyi kitabı olduğunu ve bunun en son okunması gerektiğini söylemişler. Ama neden böyle yaptılar bilmiyorum. Bence John Green'in en sevmediğim kitaplarından birine eklendi. Ama hayır, en sevmediğim Alaska'nın Peşindeydi. Bu kitap da güzel bir kitap ama Kağıttan Kentler ve İlk Aşk, 15 Başarısız Denemeyi bununla açık ara fark atar, yani öyle söyleyeyim. Kitap kanserli bir kızla kanserli bir oğlanın sıra dışı aşk hikayesinden bahsediyor. Kitap umutsuz bir kitap. Yani depresif bir kitap. O sebeple beğenmedim. John Green'in daha böyle farklı, böyle sımsıcak böyle bir ortamın olduğu ve değişik, absürt bir dünyası var John Green'in. O ortamı bu kitapta bulamadım açıkçası. Bir de bunu okudum bu ay. Sonra bu ay bunu söylemem lazım. İlla böyle Netflix bilmem ne dizisi, yok bilmem ne filmi anlatmayacağım. Burada izlediklerimiz biz bizeyiz söylemek istiyorum. Bu aralar aşırı sardım. Her gün hafta içi saat 1 gibi Kuaförüm Sensin. Böyle bir program olamaz. Çok eğlenceli. Başta böyle çok sanmıştım. Bunlar bence kas ajansından çağrılıyor.
Bu modeller, oradaki saçlarını yaptıran modeller gerçek değil. Bence bilerek bağırttırıyorlar. İşte saçımı kesme, ay dokunma. Kız ne var yani, fön çekecek alt tarafı saçına. Ne yapacak ki saçına deyip sinirlenmiştim ve zap yapıyordum. Sonra ama şu an bir aydır falan durmadan sirkülasyon var oradaki işte kuaförlerin. Çok eğlenceli gidiyor. Hangi takım tutuyorum? Tuttuğum bir takım yok. Hepsi birbirinden farklı olduğu için programı izlemeyi çok seviyorum. İzlemediyseniz özellikle kız takipçilerime buradan izleyebilirsiniz. Çok eğlenceli olduğunu size söyleyebilirim. Bu ay okuduğum diğer bir kitap ise bu da Ceylan Taş'ın yazmış olduğu İyiyim Oturuyorum isimli bu kitap. Kitabı çok önceden almıştım fuardan. Ama canım hiç okumak istememişti. Modum değildi. Bazı kitaplar vardır ki modunuzu gelmeden okumak istemezsiniz. Ben de komedi okumak istedim ve bunu okudum. Cümleye bak. Neyse. İncecik bir kitap zaten. İçerisinde çok güzel espriler vardı. Başlangıçta ilk 50 sayfa gerçekten dedim ki süper bir kitap. Çok eğlenceli. Sonra yazara sinir oluyorsunuz. Yani yazar kendini mi anlatmış burada bilmiyorum ama kendi hayat hikayesini anlattıysa yazara biraz sinir oluyorsunuz. Hani sırf etrafındakilere, sinir olduğun kişilere laf sokmak için bir kitap yazmış gibi görüyorsunuz. Çünkü gerçekten içerisinde herkese sövülmüş, yani öyle söyleyeyim. Sonra gitgide kendinizden biriymiş gibi, etrafınızdaki biriymiş gibi yazara ısınmaya başlıyorsunuz. Ve sona doğru kitap çok üzücüydü. Ve yazara da üzülüyorsunuz. Öyle yani. Okumanızı tavsiye ederim. Bu ay izlediğim diğer bir dizi yine bir Netflix dizisi değil. Yine bizden bir dizi. Kanal 360 diye bir kanal var biliyorsunuz. Orada hani bir zamanlar Doktorlar Show TV'de full bütün gün yayınlanırdı ya, başka hiçbir şey yayınlanmazdı, hatta Doktorlar TV gibi. Şimdi de 360 isimli kanalda şey var, 80'ler dizisi. 80'ler dizisi böyle bir başka program veriyor, bir 80'ler veriyor. Gün boyunca böyle en az 5-6 bölüm falan 80'ler. Ben de eskiden izlerdim, sonra sıkılmıştım. Tekrardan sardım. Ya o kadar güzel ki, açık ara bence en sevdiğim gelmiş geçmiş dizilerden biri olabilir. Genelde eski dizileri severim ama bu günümüzde bence yapılmış en iyi Türk dizilerinden biri. Zaten 80'leri yaşayanlar, yani izleyince şöyle oldum. Keşke 80'li yıllarda yaşasaymışım. Mesela ben 90'ları yaşadığım için gerçekten çok mutluyum. Ama keşke 80'leri de yaşasaymışım. Ama mesela 2000'ler için bunu diyemiyorum. Şu anki zaman 2010'lar için bunu diyemiyorum. 20'ler için elbet keza yine böyle söyleyeceğim. 90'ların ayrı bir ruhu vardı. Eminim ki 80'lerin de öyleydi. Keşke o günleri de görseymişim diyorum. Ve çok bayağı sıkı fanıyım, izleyicisiyim bu aralar. Ve bu ay okuduğum son kitap ise, hemen daha demin bitirdim bu kitabı da. Anna Breslav'ın Hepinizden Tiksiniyorum ve tabii ki yine Pegasus Yayınları. Evet, ben bu ay sadece Pegasus yayını okumuşum. Bir de işte Ceylan Taş'ın kitabı farklı yayın evi. Kapağı ve isminden mütevellit kitabı aldım. Çünkü çok güleceğimi düşünüyorum. Yani bir kitap düşünün, ismi Hepinizden Tiksiniyorum. O sebeple alıp okuyacaktım. Okudum da zaten. O sebeple alıp okudum. Ama yani Pegasus Yayınları basmış ama çok öyle ahım şahım bir kitap değil. Okusanız da olur, okumasanız da olur. Yani konusu şu şekilde: Scarlett isimli bir kızımız var. Liseye giden Scarlett, Gideon isimli oğlanı seviyor ama oğlan çok popüler olmaya başlıyor. Karakteri değişiyor böyle oğlanın. Eskiden böyle sempatik biriyken şimdi çok böyle burnu havada popüler bir çocuk olmaya başlıyor ve Scarlett'in sadece bu dünyada 2 tane arkadaşı var. Birincisi Avery isimli okuldan arkadaşı, ikincisi de 73 yaşındaki komşusu Ruth. Ve en yakın arkadaşı Avery'nin kız kardeşi de, ismini unuttum, Sharon falan olması lazımdı. Sharon da Gideon isimli bu çocukla çıkmaya başlıyor. Yani Scarlett kazık üstüne kazık yiyor. Hayatta nefret ediyor artık insanlardan. Öyle bir kitap. Eğer böyle kavgaları, dövüşleri, lise hayatı tipik merak ediyorsunuz, okumak istiyorsanız okuyabilirsiniz. Kitaptaki tek ilgimi çeken ve hoşuma giden kısım ise kitap içerisinde bir kitap olması. Scarlett Johansson internette bir hayran kurgu yazıyor ve bu hayran kurguda bayağı içerisinde böyle ayrı bir kitap gibi bölüm bölüm veriliyor.
Wattpad tarzı bir kitap. Bence bu kitap acaba Wattpad kitabı mı? Bilenleriniz varsa aşağı yazabilir mi? Çünkü bana öyle geldi. Tam bir Wattpad kitabı gibi geldi. Yani ben bir de şey var, yarım okudum onu. Kitaplardan Korkan Çocuk. Kafeye gitmiştim. Kahvenin yanında, orada kitap kafeydi. Hemen önüme arkamda şey gördüm. Kitaplardan Korkan Çocuk. Suzanna Tamaro muydu yazarı? Evet. Neyse. Onun ama sadece yarısını okuyabildim. Kahvem bitmişti. Kalktım. Keşke hepsini bitirebilseydim. Ya sevmedim o kitabı. Çocuk kitabı ama yani çocukları kitaptan soğutur ya. Ben okuduğum kadarıyla yani 20 sayfa falan okudum. Ailesi çocuğa kitap okusun diye zorla kitap okuma ödevi veriyorlar. Odasından falan çıkarttırmıyorlar. Bilgisayarı kilitliyorlar. Dışarıda oyun oynamasını istemiyorlar. Mesela okulda ellerine böyle kömür sürüyor. Bilgisayarla oynamayacaksın. Elindeki kömür silinirse bil ki bilgisayarla oynamışsındır, sana ceza veririz diyorlar. Ne biçim ailesiniz? O şekilde kitap okumak mı sevdirilir? Ne bileyim, ben çocuk olsaydım, ilk okuduğum kitap bu olsaydı, kitaplardan Korkan Çocuk, okumazdım yani şahsen. Tabi devamını okumadım. Kitabın devamında acaba ne oluyor merak ettim şu an. Neyse. Bu ay benim okuduğum kitaplar bu şekildeydi. Şuraya da bir kitaplardan Korkan Çocuğu yarım bir şekilde tutabiliriz. Ve de izlediğim diziler bu şekildeydi. Siz neler okudunuz bu ay? Neler izlediniz? Dizi tavsiyelerinizi bekliyorum. Aşağıya bana yazarsanız fark etmez. Netflix, Blue TV. Şu an ikisi bende var. Oradan dizi önerisinde bulunabilirsiniz. Film de olabilir. Hepinize iyi tatiller. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.